Genel tüketiciden herkese merhaba. Bugün MacBook Pro 2016 ile ilgili konuşacağız. Evet Gökberk, bu şey bayağı güzel görünüyor. Evet, dizayn olarak bayağı hoş, oldukça solid bir yapıya sahip. Katı yani. Evet, Tamam. küçük, ince ve USB'si yok. USB-C yok. Bir de elma yanmıyor. Elmamız yanmıyor. Elimizdeki Büyük hayal kırıklığı. Evet aslında. Elimizdeki versiyonda touch bar'ımız var. Touch ID'miz var. Büyük de bir trackpad'imiz var. Tuşlar peki kapatmada? Tuşlar Butterfly 2 diye geçen tuşlar bunlar. Hoş aslında. Bu normal düz MacBook Pro'dan, normal düz MacBook'tan daha bir basma mesafesi var. Rahatlıkla yazılabiliyor. Evet, hissiyatını ben de beğendim zaten de yine de işte yeni bir şey olunca alışmak biraz vakit alıyor galiba. Çok uzun sürmüyor aslında. Bir saat, 2 saat geçirdikten sonra rahatlıkla alışılabiliyor. Evet. Teknik olarak ne durumda peki bu arkadaş? Teknik özellikleri ne? Bu modelin ne? Bu modelde i5 5. nesil bir işlemcimiz var. 5. nesil işlemcimizin yanında 8 GB RAM'imiz var. 8 GB RAM, ayrıca 256 GB PCI Express'ten bağlı bir hard diskimiz var. Bu hard disk yaklaşık 2 GB civarında bir saniyede okuma hızı. İşte 1.4-1.3 GB civarlarında da yazma hızımız var. Bayağı başarılı yani. Evet. Peki i5 ne kadar başarılı? Yeterli bir şey mi i5 bizim için? Ben bu bilgisayarla en çok Final Cut kullanıyorum. Final Cut'ta işlemciye dair hiçbir sınırlama yaşamadım aslında. Sınırlama yaşadığım kısım her zaman işte grafik kartı ile ilgili oldu. Bu da çok da beni etkilemedi doğrusu. İşte bir saniye bekleyip tekrar play tuşuna bastığım zaman Problemi çözmüş problem kilitlenme durumu çözülmüş oluyor zaten. USB-C ile aran nasıl peki bu arada? Ne kadar zorladı seni? Ya bu bilgisayarı ilk başta alırken zaten bunun olacağını bildiğim için bir adet USB-C hub sipariş ettim. Hutu marka. Zaten kanalda da bunun videosunu göreceksiniz. Evet, onu buralardan bir yerlerden artık koyarız bir yerlere. Koyalım. Oradan izlersiniz. Aynen öyle. USB-C hub sayesinde bir problem yaşamadım aslında. Ama eğer öyle bir hub'um olmasaydı Olmasaydı bayağı zorlayacaktı. Yani bir adet işte USB-C'den bağlanan bir hard disk almam gerekecekti veya işte USB Kablo 3 kablosundan USB-C'ye çeviren bir kablo almam gerekecekti. Minimum işte flash disk ve benzeri şeyleri bağlayamayacaktım ki en büyük problemimiz aslında SD kart. aynen öyle. Aslında herkesin şikayet ettiği şey o zaten değil mi? Yani USB-C olması problem değil ama kart okuyucu nereye gitti? Evet. Yani kulaklık girişi duracağına SD kart girişi dursaydı bence daha mantıklıydı. Bluetooth kulaklık kullanan arkadaşlar da belli oluyor zaten. Onun da incelemesini şuralardan bir yerlerden izleyebiliriz. Kesinlikle. USB-C simetrik 4K video gönderebiliyoruz diğer bir monitörümüze. 4K monitörümüz var mı? Yok. Olsaydı gönderebiliyorduk. Olsaydı gönderirdik. Test ettik. Gayet başarılı ama sahip değiliz maalesef. Aynen öyle. Zaten Samsung'un falan son zamanlarda USB-C hard diskleri var ve bunlar sayesinde yaklaşık 1 GB okuma yazmaya sahip hard disklerinde 1 GB'ını kullanabiliyoruz. Gayet SSD gibi, bağlı bir SSD gibi kullanabiliyoruz. Birkaç terabayt almak lazım onlardan. Aynen. 4 tane olduğu için bilgisayarımızın şarjını da herhangi birinden sağlayabiliyoruz. Ayrıca bir şarj girişimiz yok. USB-C'nin en büyük özelliği bu zaten değil mi? Yani geriye doğru elektrikte aktarabiliyor olması. Bu aynı zamanda mobil cihazlardaki o OTG hikayesi, özel şeyler kullanmak zorunda değiliz Evet, artık. zaten yani. yeni
mobil cihazlarda da USB-C geldikten sonra hızlı şarj gibi özelliklerde yüksek voltaj Onun sağlayabildiği için etkisi var. USB-C ile yapılıyor. Çok güzel. Neyden bahsedebiliyoruz? Neden peki? Neden bir PC'den, bir laptop'tan bir MacBook'a terfi ettin? Bir de neden 13 inç'e terfi ettin? Şöyle, zaten 2560'a 1440 çözünürlüklü bir ekranımız var. Gayet yeterli. Yeterli. Bir önceki bilgisayarım zaten benim 720p çözünürlüğü olan bir bilgisayardı. 15 inç olmasına rağmen zaten 15 inç gibi Pikselleri hissettirmiyor. saymaktan Evet, aynen öyle. 720p'nin tadını çıkaramıyordum. Aynen öyle. Bu bilgisayarda işte 2560'a 1440 çözünürlük olduğu için zaten bilgisayarı yakın bir mesafede tuttuğumda hiçbir zaman ben 13 inç olduğunu hissetmedim. Sorun yaşamadım. Sorun diyorsun. yaşamadım. Hatta işte bilgisayarın içinde sanki daha da gitgide büyüyormuş hissi yaşıyorum. Mutluluk. Aynen. Neden peki? Neden Mac? Neden Neden Macintosh? Neden Macintosh? Temel sebebi aslında stabil olması. Yani Sadece yazılım. Yani başlangıçta sadece yazılım. temelde yazılımla başlıyor. Zaten donanım olarak çok da güçlü bir bilgisayar değil. Yani hani aynı fiyata aldığımız bir PC neredeyse workstation olacak. Xeon işlemcili falan olacak yani aslında. Hele ki bir de masaüstü bir şey toplamaya kalkarsan Evet. paraya Yani dünyalar senin olur işte gerçekten. 4K monitörünü de alırsın. Aynen İşte öyle. istediğini yaparsın. Temelde bir Macintosh kullanma isteği. Hı hı. Bunun başında stabillik geliyor. Bu da işte benim zaten PC'deki en büyük sorunum işte Windows'un zamanla şişiyor olması. Ve işte en kötü ihtimalle 6 ayda bir format işte istemesi. Eski performansa geri Eski dönemek performans için. tekrar şey yapmak gibi problemler vardı. Bu bilgisayarda onların hiçbirinin olacağını düşünmüyorum. En çok reklamı yapılan şey 1. Touch bar, 2. Ekran parlaklığı, 3.'sü de sesteki iyileştirme. Aynen. Bunlar gerçek mi? Ekran parlaklığı, ses gerçek, touch bar zaten var. Hayır, touch bar var mı diye. Kolaylık anlamında soruyorum tabii ki de. Touch bar'a en son geleyim. Bir önceki senin bilgisayarın olan MacBook Pro ile yan yana koyduğumuz zaman sen de zaten gördün. Evet. Bu bilgisayarın %75 ekran parlaklığını aldığımızda o bilgisayarın %100 ekran parlaklığına denk geliyor. Denk geliyor. Aynen öyle. Bir tonda bir farklılık gördük ama ben sonra onu bu arada optimizasyondan biraz böyle şey yaptım. Hani evet bu böyle olsaydı daha bir denk olurdu gibi. Yani gerçekten aynı retina bunlar. Evet. Ve arka planda bir şeyler değişik. Evet, sadece işte parlaklık dışında ne çözünürlük manasında ne başka bir şey manasında aynı panel hatta galiba neredeyse. Ve olabilir. Aydınlatması farklı. Ses Ses evet. Ses önemli. eskisiyle yine şey yapalım. Zaten tabii. tekrar bir karşılaştırma videosu çekeceğiz de. Eskisine bakarsak eskisinin daha dolgun sesleri var. Hacimden kaynaklı bir midlerin daha dolgun olma durumu var. Ama ses yüksekliği açısından bakarsak Evet, bu ön plana bilgisayarda çıkıyor o zaman. ön plana çıkıyor. Yine yaklaşık %25'lik bir fark var. Bunun %75'i onun %100'üne neredeyse denk geliyor. Peki kulaklıkla denedik mi bunu? Denemedik değil mi? Ben kulaklıkta kullandım. Yani ikisine de aynı kulaklığı taktığımızda Evet, aynı ses seviyesinde. Onu denemedik. Onu da bir ara deneyelim. Onu da Aynı olacağını tahmin ediyorum ama bana da öyle geliyor. karşılaştırma Sanki videosunda sadece bahsederiz. sürücülerde değişirmiş gibi bir şey var. Havası var zaten. Peki buna ne diyorsun? Yani bu şarj aleti önceden bir kulakçığımız vardı burada. Kabloyu rahat rahat sarıyorduk, dolaşıyorduk. Şimdi de ayırabiliyoruz. İyice cep telefonunda çevirdiler bunları. Bununla aran nasıl? Bununla aram şu Türk soketi hariç, yani işte şu soket hariç iyi. O soket neden? Çıkıntı. Çünkü çıkıntı ve Amerikan olanı katlanıp içeriye girebiliyor. O Ve yüzden mutlu ediyor değil mi? mutlu ediyor. Zaten USB-C olduğu için büyük ihtimalle sarma şeyini iptal etmişler. Ne yapacağız? Dışına mı sarıyoruz USB-C'yi? USB-C'yi ben ayrıca sarıp işte şeye koyuyorum. Case'de, kakaonda. Kakaonun içine. Onu da izlesinler bir Aynen, yerlerden. onu da şuralardan bir yerlerden. Peki bu nedir ya? Bu çılgınlığı bana açıklar mısın? Yani standart bir işte yazıcı, alelade bir fotoğraf makinesi şarj aleti gibi bir şeyde bunun buraya giriyor olması çok komik değil mi yani? Gerçekten giriyor ve hatta tam oluyor olması falan böyle biraz daha şekilli bir şey bulursan onu Evet. sarıp o saçma
extension kablo kalın ağır şeyi. Ha bu arada kutudan çıkmıyor zaten değil mi extension? Extension kablo kutudan çıkmıyor Öyle ama bir tarafı eski MacBook'ların veya herhangi bir yine aynı forma sahip şarj aletindeki Kablo extension zaten kullanıp uygun. uzatabiliyoruz. Peki içinden çıkan şarj için USB-C ne kadar? Yeterli mi yani? O Yeterli ama uzunca bir şey gördüm yani ama kaç masada metre olduğunu oturduğumuz bilmiyorum. zaman işte yerdeki bir şeye yeterli, işte duvardakine de yeterli olur. Ama işte eğer priz biraz bizden uzaksa uzatma kablosu İhtiyaç şart oluyor her olabiliyor. zaman. Maksimum 3 metre falandır zaten. Anladım. Peki oyun. Oyun. Yani bu orta sınıf, orta seviye özelliklerde bir bilgisayar. Bir PC ile karşılaştırdığımızda. Ne oynuyorsun? Ne kadar oynayabiliyorsun? Mutlu ediyor mu? Ne oynuyorum? CSGO oynuyorum. Başka da bir oyun denemedim zaten. Yani LoL oynayabileceğimi düşünüyorum rahatlıkla. Muhtemelen. Yani çok büyük bir grafik durumu yok. CSGO'da da full performans oynayamıyorum. Hatta orta performansta oynayamıyorum. Düşük performansta Performans oynuyor. ucundan oynayabiliyorum ama 1400 yani 1440p çözünürlükte oynadığım zaman geçerli bulurum. Eğer çözünürlüğü düşürürsem yüksek performansa çıkabiliyorum. Yani işte 720p'lere çekersem durumu rahatlıkla yüksek performansla oynayabiliyorum. Ama ekran 1400p olduğu için zaten 720p'ye çektiğim zaman piksel piksel görünüyor her şey. Saçmalamaya başlıyor. Evet yani Tatsız görüntü oluyor. hoş olmuyor. Ama işte eski bilgisayarım Packard Bell işte 2011 yılında aldığım bilgisayardan bu bilgisayara geçtim. CSGO'yu kurdum. Başka bir oyunu açmış gibi hissettim. Sebep Ekrandan dolayı. renk. Renkten dolayı. Renkten dolayı. Yani çok farklı renkler görmeye başladım. Çok farklı bir işte çözünürlükten kaynaklı kalite görmeye başladım. En düşük ayarlarda olmasına rağmen ki o bilgisayarda ben yaklaşık ortaya yakın bir yerlerde oynuyordum. Anladım. O konuda da mutlu etti yani seni. Evet. Mutlu etti. Zaten Type-C mutsuz etmediyse herhangi bir şey mutsuz etmez. Touch bar'a Evet, girelim Touch bir. bar var değil mi? Arada onu Aynen. atladık. Touch bar'ı Final Cut'tayken kullanıyorum. Normal timeline'ımızı işte oradan büyütüp küçültüp veya işte timeline üzerinde gezebiliyoruz. Bu açıdan bir sıkıntı yok. ESC tuşunun touch bar'da olması ilk başta beni bir tedirgin etmişti. Çünkü o ESC tuşuna hani şu basma İstiyor o insan. İnsan Yani istiyor ama- en köşeye bir elini Ha. atma ihtiyacı sürekli. ama zaten böyle fark etmeden işte arada bir iki ESC'ye basacağım zaman zaten dokunmuşum ve ESC'ye basmışım. Yani sonradan fark edip basmışım zaten. İçgüdüsel olarak İçgüdüsel alışıyorsun olarak yani. evet rahatlıkla alışıyorsun. Şey konusu biraz garip. Touch bar'ın sağ tarafı normal herhangi bir şey kullanmadığın süreçte kapalı. Ve onu açıp sesi aç kapat basabiliyorsun veya sese basıp sağ sol yapman gerekiyor. Orası birazcık daha ayrı olup sadece artı eksi olarak da kullanabiliyor olmak isterdim. Öyle bir şey diyorsun. Tecrübeden sonra böyle bir feedback'im bile var diyorsun. Evet yani. evet. Güzelmiş. Touch ID'miz Team'e bir mail. Team'ciğime bir mail atalım. Touch ID'miz hızlı çalışıyor. Touch ID 2 galiba. Yani 6S ve sonrasında olan Touch ID. Aynı. Aynısı olması lazım. Yeterince hızlı çalışıyor. Aynı zamanda işte Mac'lerde genelde işte parola her zaman bir problemdir. Uygulama Evet, yüklersin tam bir parola sorar, baş bilmem ne belası. olur parola sorar. Sürekli parola soruyor. İşte her seferinde parmağımı dokunduruyorum anında algılıyor. Amerika'da zaten Apple Pay olarak da kullanabiliyoruz. Bir de o var değil mi Ama üstüne? biz de kullanamıyoruz zaten. İşte 10 yıl İnşallah sonra bir gün inşallah. 10 yıl. Tamam 10 yıl sonra olur. Evet başka söyleyeceğim bir şey var mı peki? Satın alacak insanlara hani şunu yapın, bunu yapın, şu kombinasyonu tercih edin, bunu etmeyin. Düşünmeden alın. Şimdi dolar da yükselince Evet, böyle evet. fantastik rakamlara geldi. Şu Apple an- arttırdı falan. Evet. Son zamla beraber 8500 lira oldu. Of. Amerika fiyatı da zaten şu an 1800 dolar. Hı hı. Alınması gerekiyorsa yani işimiz eğer işte fotoğrafçılıksa mesela Hı hı. işte videoyla ağır video işleriyle uğraşıyorsak ve Mac alıyorsak zaten bu işlerle uğraşan arkadaşlar da az çok biliyor. Tercih İşlemciyi i7'yi bir çekeceğiz. Hı hı. RAM'i bir 16'ya çekeceğiz. Evet. Bunlar zaten başlıca yapılması gereken şeyler. Zaten 12.000 lira oldu şu an. O zaman da 12 bin lira 11, oldu. 12 bin O zaman lira. da işte işin içine şey giriyor.
Ekran kartı. 15 inç 15 almak. inç. Zaten 15 inç'in işte 15 inçlerde işlemciyi yükselttiğimiz zaman Hı hı. zaten işte Intel grafik kartından AMD grafik kartına, Radeon'a geçiyoruz. Radeon Hı. 460 geliyor. Hı hı. Zaten birazcık daha iyi bir ekran kartımız var. Hı hı. Yani harici bir ekran kartı değil yine. Eskiden harici Ha, bir o da mı ekran onboard? kartı geliyordu. Aynen. Hı hı. Bu da onboard bir ekran kartı ama bu ekran kartından çok daha iyi bir ekran kartı. Harici gibi neredeyse. Hı. Aynen. İşte oraya geçiyorduk. Zaten 11-12 bin liraya o bilgisayarı da alabiliyoruz. Ama Hı. tercih sebebimiz 13 ise taşınılabilir, hafif falansa Aynen. yine bu. Yani eskisine göre bu büyük bir ağırlık farkı ben görmedim. Yani evet tabii ki daha hafif Hı. ama muhteşem. Bu çok hafif, inanılmaz hafif falan gibi bir şey yok ama evet o sırtınıza koyduğunuz zaman, çantanın içine koyduğunuz zaman yarım saat yürüdükten sonra o 100 gram Evet. bile bilmem kaç Fark kilo ediyor. olarak size dönüyor. İşkence olarak dönebiliyor gerçekten. Şarj mevzusu var. Evet, bir de o var değil mi? Şarjı az gidiyor, şarjı az gidecek falan hikayeleri dönüyor, incelemelerde konuşuluyor falan. Nedir durum? Ya ben bu bilgisayarı almadan önce işte en büyük isteklerimden bir tanesi bir MacBook Pro alırken işte şarjımın 7-8 saat en az gidecek olmasıydı. İşte rahat rahat şarj aletini almadan çıkarım hesabı yapıyordum. Yine aslında yapabiliyorum. Sorun yaşamıyorum diyor. Sorun yaşamıyorum ama işte 10 saat dediler Apple. 10 saat şarjı gidecek. 10 saati hiç görmedim. Yaklaşamadım. Yaklaşamadım. Yani Yarısı? yarısını her türlü görüyoruz. Yarısında sorun yani. Şimdi 5 saati Final Cut veya işte Photoshop kullanarak bence rahatlıkla yakalarız. Hı hı. 6-7 saat için işte YouTube'da 6,5-7 saat işte Video YouTube'da izledik. video izledik. İşte ya da bilgisayardaki bir videoyu açtık. 8 saate geldik. Hı. Sadece internette takıldık. Videoda izlemedik. İşte 8,5-9. O zaman onlara 10 saatlere en yaklaştığımız dilim orası. Evet, İnternette evet. gezdiğimiz Ya benim- kısım. Onu da Safari ile yaptığımızda falan değişiyor değil mi? Bir de o Evet, hikayeler var. Chrome'dan yaptığım Chrome'da, zaman birazcık Safari. daha RAM harcadığı için Hı. sıkıntılı başlıyor tekrar. Yani ama arada değişen şey yani şu an konuştuğumuz şeyler standart bir laptop aldığımızda zaten maksimum pil ömrü 3 saatte başlıyor. İyi ihtimalle 3 Ya saatte şu başlıyor an ve aslında hızla aşağı doğru gidiyor. Ultrabook dediğimiz bilgisayarlar yaklaşık 7-8 saat yine ömür verebiliyor. Peki bu performans onlarda ne kadar zamanda değişiyor? Biz neyle karşılaşacağız acaba? Onun bir fikrin var mı? O konudaki fikrim şurada. 2 yıl sonra söyleyebilirim. 2 yıl sonra evet söylenebilir ama daha önceden işte 2007-2009 bir MacBook Pro ile işte bir elime aldım. İşte onunla bir inceliyordum. O kullanan arkadaşıma sormuştum. Ne kadar şarjı gidiyor diye. İşte 4-5 saat gidiyor dedi. Hala. Yani Neredeyse normal işte internet kullanımında 7-8 4-5 yıl saat gidiyor. Tamam canım daha fazlasını beklemezsin Ha, zaten, zaten 8 yıllık bir İşte bilgisayarda. 2 yılda ortalama bir PC'nin de bataryası Ölüyor zaten. ölüyor yani. Aynen öyle. Hepimizin başına gelen şey yani. Aynen. Peki şimdi gitgide inceliyor. İnceldi. Evet. Bir kat daha inceldi. Muhtemelen daha da incelmeye devam edecek. Hatta bir MacBook gerçeği var. Evet, içinde. MacBook gerçeği var şu an. Bu incelmenin sebebi bilen bilmeyen vardır belki. Ben yeniden söylemek istiyorum bunu. Gömülü hard diskler, gömülü RAM'ler, Hı. anakartta değişmeyen, değiştirilemeyen. Bu arkadaşta değiştirebildiğimiz bir şey var mı? Pil dışında. Hayır. Hayır. Pile de Her şey gömülü. biz kendimiz eğer işte bundan 2 yıl sonra bu bilgisayarın garantisi bittiği zaman ben Hı hı. kendim Pil takacağım bataryayı buna. değiştirmek istediğim zaman çok uğraşıyorum. O yüzden Apple Store'a bırakıyorsun. Servise veriyorum. Nasıl Evet. uğraşıyorsun? Yani kapağı açtım. Pil orada bir yerlerdedir muhtemelen. Ne kadar uğraşabilirsin İşte ki? birazcık daha altta kalıyor. Ha. Yani işte oradaki Anakart söktük soketler, falan. anakart sökmüyoruz yine ama bol miktarda soketleri söküp bir şekilde ulaşması zor. Pil demişken bu arada hem pil ömründen de bahsettik. Bu bilgisayarda işte 10 saate yakın kullanım dediler ama 55 kWh saatlik bir bataryadan bahsettiler. Zaten eski bilgisayarında, eski MacBook Pro'nda şarjının daha çok gitmesindeki temel sebep bu. 75 kWh saatlik bir şey var. Bu da zaten incelik konusunda bizi etkileyen bir Ha. Aslında zaten bu arkadaşın pili yani bu Küçüldü arkadaşın zaten. şarj süresi az değil. Pili küçüldüğü için başımıza Evet. böyle bir şey Ya geliyor. aslında onlar şöyle bakıyor. İşte işlemcimiz artık daha az güç tüketiyor. Her şeyimiz daha az güç tüketiyor. O zaman bunu buna eşleyebiliriz. Bununla Hemen hemen. eşleriz hesabı. Ama işte bu sadece bilgisayarda neredeyse hiçbir şey yapmıyorken geçerli. Çünkü o işlemci
işte yeni nesil bir işlemci daha az güç tüketebilir ama yüklendiğimiz zaman eğer daha yüksek işte saat hızında Saatine sahipse, çalışıyorsa zaten Doğal çok daha olarak daha fazla fazla. harcıyor. Aynen öyle. Evet. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Eklemek istediğin? Alacak Başka- arkadaşlara da tavsiye ettiğimize göre sonuna kadar. Yani tavsiye ederiz ya bence. Bence Ederiz. de ederiz yani. O konuda Bir de sıkıntı yok. Şu tek parmak açma olayında zemine bağlı olarak çok değişiyor. Kayıyor çünkü bilgisayar. Eskisinde Hafif olduğu için. evet, eskisinde bu kadar kaymıyor. Rahatlıkla açabiliyoruz. 100 gram nelere kadir gerçekten. Aynen öyle. Evet, bugünlük muhabbetin sonuna geldik. İncelediğimiz şey, yani daha doğrusu hakkında konuştuğumuz, dedikodusunu yaptığımız şey bir MacBook Pro 2016, 13 inç bir MacBook Pro 2016 idi. Eski MacBook Pro'yu, yani daha doğrusu eski yeni MacBook Pro'yu yine kanaldaki diğer videolar arasında bulabilirsiniz. Karşılaştırmalı incelemesini yine diğer videolar arasında bulabilirsiniz. Bu arkadaşla beraber kullanabileceğiniz USB hub, işte case, Cocoon case, Bluetooth kulaklık ve muhtelif ıvır zıvırlar. Mesela Magic Mouse gibi şeylerin videolarını da yine kanalda bulabiliyor olacaksınız. Sormak istedikleriniz konusunda lütfen yorum yazın. Hepsine tek tek mutlaka cevap vereceğiz. Çünkü büyük soru işaretleri olduğunu biliyoruz bu konuda. Birçok yerde 15 inç incelemesi, 15 inç ile ilgili konuşmalar, bilmem neler, bunları bulabiliyoruz ama 13 inç ile ilgili çok az sayıda kaynak bulabiliyoruz ve bu konuda size mutlaka yardımcı olacağız zaten. Bununla ilgili problem yok. İkimiz de yardımcı olacağız. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen ve videoların devamı ve diğer videoları görebilmek için de lütfen kanala abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.